İyi günler. Bu videomuzda 3D kalemin tanıtımını ve temel kullanımını anlatacağız. İlk önce piyasadan rahatlıkla bulabileceğiniz 3D kalemlerin standart özelliklerinden bahsedeceğiz. İnternet sitelerinden bulup alacağınız 3D kalemler genellikle adaptör, yedek filamentler ve kalemle birlikte gelir. Yalnız bazı kalemlerde adaptör yerine sadece kablo bulunuyor. Alırken bunlara dikkat edelim. Kalem üzerinde belli başlı tuşlar var. Bunlar genelde her markada aşağı yukarı aynı oluyor. Bunların tanıtımını yapalım sizlere. Kalemimizin açılması için öncelikle adaptörümüzü bağlayıp elektriğimizi açıyoruz. Bazı kalemler elektriğe takıldığında direkt başlar ama bu modelde başlatmak için açma tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Kalemimiz çalıştığında ilk başta ekranında yazılar çıkıyor, ışığı yanıyor. Bu yazılara göre filament seçiminizi yapıp ısınmasını sağlıyoruz. Kalemin ısınması için yine başlat tuşuna bir kez basıyoruz. Kalemimiz yeterli ısıya ulaştığında filament yüklemesi için bu alanı kullanacağız. Filamenti tekrar çıkartmak için geri işaretli olan tuşu kullanıyoruz. Filament akış hızını ayarlamak için kalemin sol tarafında bulunan ok işaretli tuşu kullanıyoruz. Hız ayar tuşunu kullanıyoruz. Kalemimiz ısınıyor. Şu anda 135 derecede. Kalemimiz 190 dereceye ulaştığında PLA modunda olduğu için yeşil ışığı yaktı. Şu anda filament yüklemesi yapabiliriz. Eğer filamentimiz için yetersiz olduğunu düşünüyorsak ısının, üzerindeki ok tuşlarıyla ısıyı daha yukarı ayarlara getirebiliriz. Şu anda ben 195 dereceye ayarladım ve filament yüklemesini yapıyorum. Filament yüklemesi arkasındaki deliğe filamenti yerleştirdikten sonra başlat butonuna bir kere basmanızla filamenti zaten içeri asıldığını, yani filamenti almaya başladığını algılayabilirsiniz. Filament uç noktaya ulaştığında ucundan çıktı vermeye başlayacak. Ucundan filament akışı başladığında başlat tuşuna tekrar basarak filamenti durdurabilirsiniz. Filamenti her basışınızda başlayıp durduğunu görebilirsiniz. Akış hızımızı yandaki tuşla ayarlayabiliyoruz. Şu an en yavaş modu alalım. Hızını artıralım. Tekrar yavaşlatalım ve durduralım. Filament sökmek istediğinizde ise geri tuşuna basarak filamentin çıkışını bekleyebilirsiniz. Ben şu anda çıkarmayacağım. Tekrar yüklemeye bastım. Evet. Kalemize filament yükledikten sonra çalışmamız için çıkardığımız temel teknik çizimlerle ilgili çalışma kağıdımız üzerinden sizlerle farklı çizim çalışmalarını yapacağız. Öncelikle standart çerçeve çizimini gösterelim. Kalemimiz tuşa her bastığımızda akışı başlatacak ve durduracak. Dikdörtgen ve altıgen şekillerimizin dış çerçevesini birlikte oluşturalım.
Bu çerçevelerin içini istediğimiz desenlerle doldurabiliriz. Dikdörtgen içerisine ızgara şeklinde bir desen yapalım. Altıgen içerisine ise tamamını dolduracak şekilde bir tasarım yapalım. Altıgen içerisine boşluksuz bir tasarım yapacağız. Bu tamamen bize kalmış. İstediğimiz tasarımı biz oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi şeklimizi tamamladık. Şimdi daire şeklimizin içini çerçevesiz olarak dolduralım. Farklı bir doldurma şekli olsun o da.
bölünmüş daire şeklinde tamamladık. Üçgen şeklimizi de içi boş olarak sadece çerçevesi kalın bir çerçeveyle oluşturalım. Kalemimizin kullanım aşamasında uç kısmı 200 derece civarında ısıya sahip olduğu için ucuna kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor. Kalemimizi soğutmak için belli bir süre beklememiz gerekiyor kapattıktan sonra. Şekillerimizi bu şekilde oluşturduktan sonra belli bir süre soğuduktan sonra kağıttan ayırıp tekrar çalışmamıza devam edebiliriz. Bu üçgen şeklimizi. Çalışmalarımızı bu şekilde kağıttan ayırıp tekrar devam edebiliriz çalışmalarımıza. Şimdi ikinci çalışmamıza geçelim. İkinci çalışmamızda yine iki boyutlu şekillerle devam edeceğiz. Çiçek desenlerinin üzerinde farklı renklerde çalışmalar yapabiliriz. Elinizdeki filament rengine göre farklı seçimler yapabilirsiniz. Biz öncelikle çiçeklerimizin sap kısmını mavi ile çizeceğiz. Daha sonra üzerine siyah kontur ve beyaz yapraklar yapacağız. Şu an kalemimizdeki filament tamamını bitirdik. Eğer yeni filament eklemek isterseniz tekrar arkasından yeni filamentinizi yerleştirip kalemi çalıştırdığınız zaman yeni filamenti almaya başladığını görürsünüz. Kalemize yeni filament takmak istediğinizde eski filamenti çıkarmak için geri tuşuna bir kez basıyorsunuz. Filamenti iteklediğini görebilirsiniz. Filamenti tamamen çıkardığında zaten basılı tutarak kapatabilirsiniz veya kendi durmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi siyah renk filamente geçiş yapalım. Beyaz renk filamentle de dolgu yapalım. Siyah renk filamentimizi bağlamak için yine kalemimizin arkasından yerleştiriyoruz ve akış tuşuna basıyoruz. Daha önce farklı renk filament takılı olduğu için o mavi rengin kalemin içinden ayrılması için birazcık boşa akmasını sağlayacağız. Siyah renk akışı başladığında çizimimize devam edebiliriz.
Burada güzel bir örnek oldu. Filamentimiz kağıda yapışamayıp da kalktığı zaman filamenti ayırıp tekrar uygulamaya devam edebilirsiniz. Şimdi tekrar renk değişimi yapacağız. Filamentin ayrılması için geri tuşuna bastık. Geri tuşuna basılı tutarak durdurduk ve tekrar yükleme tuşuyla filamentimizi kalemimizin içine ekliyoruz. Yine renk değişimi olduğu için içindeki kalan koyu renk filamentin akmasını sağlamamız lazım. Özellikle açık renk filamentleri eklediğinizde koyu rengin öncelikle iyice akmasını sağlayın. Yoksa renginizi bozar. Gördüğünüz gibi beyazımız hala koyu renk çıkıyor. Evet, beyaz rengimizi gördük. Artık yeterli. Şimdi çizimimize devam edebiliriz. Yaprak içlerini beyaz rengimizle dolduracağız. Gördüğünüz gibi şeklimizin dolgusunu yaptık. Biraz soğumasını bekledikten sonra kağıttan ayırabiliriz. Şu an daha ayrılmaz durumda. Diğer çiçeğimizin de içini desenli dolduralım. Gördüğünüz gibi çizimlerimizi hazırladık. Kağıttan ayıralım. Şekillerimiz bu şekilde hazırlandı.